Bakın ne yapıyorsun orada Melih? Ya güzel bir ikramlarda bulunayım istedim. Ay teşekkür ederim. Vallahi çok Şöyle. keyifli. Bu sıcakta yürüdük geldik. Çok iyi olur. Sohbet edelim. Ne şöyle. hazırladın peki? Ya şöyle, Sanki böyle Şöyle. şapkadan tavşan çıkarı gibi bir dakikada çıkardın onları. Önceden mi hazırlanmıştı bu? şöyle biraz meyve. Bunu önüme alıyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Çok zarifsiniz. Hem Evet. yakışıklı hem zarif doktorum. Ayıptır söylemesi. Haftalardır beraber program yapıyoruz değil mi? Ben şimdi merak ettiğim şeyler var. Dişe dair bir sürü şey konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Önümüzde daha uzun zamanımız var. Ya Melih Şengül deyince böyle tamam, hoş, presentable, iyi eğitim almış, iyi bir aile reisi, çocuğu var, güzel bir eşi var. Böyle bir profilimiz var. Peki buraya nasıl geldik? Yani mesela Benim çocukluğun nasıldı? Hikayeni merak ediyorum. Diş hekimi olmaya nasıl karar verdin? Aile ilişkileri nasıldı? Merak ettim ya. Kendim bildiğim bileli dişlerle haşır neşirim. Nasıl? Kaç yaşından beri? Mesela senin çocukların var, 2 yaşına geldiler sana. Evet. Şöyle huyları var mı? Ya, bazı çocuklar annesinin yanağını okşar uyurken, uyumak için. Saçını oynar, yastığın kenarıyla oynar falan. Böyle alışkanlıklar vardır hani. Evet. Var mıydı senin çocuklarında da böyle şey? Benimkiler yüzümle çok Hayır, oynuyorlar. yanağını Yüzümle, okşayarak yüzümle uyur. çok oynuyorlar. Annesinin saçına dokunmadan Saç uyamaz. değil, yüz çok enteresan. Hep yüz. Ya öyle Böyle. değişik alışkanlıklar var. Göz. Benimkisi mesela annem ya da babam beni uyuturken böyle parmağımı ağzına sokup dişleri ellemek. Aa, Evet yani bu 1 yaşında falan. çok enteresan. Sonra benim babam diş teknisyeni ve biz Almanya'ya giden bir aile. Annemle babam. Orada evleniyorlar Almanya'da. Çok da Sen genç. Almanya'da mı doğdun? Ben Almanya'da doğdum E, ve diş laboratuvarında büyüdüm. Benim babam orada böyle bir diş teknisyenliği konusunda. Burada diş teknisyenliği nedir? Hani bir senin aynı zamanda kendi bünyende de var. evet yani dişleri yapan, protezi yapan kişi, diş hekimleriyle çalışan, ağız içerisinde çalışma değil de laboratuvar kısmındaki çalışan o dişleri böyle el emeği yapan kişilere diş teknisyeni deniyor. Ve çok teknik, çok zor, Çok da kıymetli aslında. inanılmaz Hani bir diş hekimi kadar kıymetli bir alan yani. zanaattır. Çok önemli bir zanaattır gerçekten. Çok değerli bir meslektir. Ben mesleğe öyle başladım babamın laboratuvarında. Kaç yaşındaydın mesela laboratuvardaki? Ya daha ortaokul yıllarında falan ama şöyle oldu. Ben Almanya'dan babam orada bir ödül aldı. Almanya'da bir büyük diş teknisyenlerine, ustalara verilen, masterlara verilen bir ödül almıştı. Sonra bir Türkiye'den davet aldık. Türkiye'de bir diş hekimliği fuarına babam beni getirdi. Diş hekimliği fuarında böyle işlerini sergiliyor. O dönemde de 80'li yıllar Türkiye'de çok gelişmemiş. Daha atölye gibi böyle bu diş laboratuvarları. Teknik Almanya'daki gibi değil tabii. Onun yaptığı işler çok ilgi çekince orada çok popüler oldu bir anda. Herkes onu sordu. Bunlar kim yapıyor, nerede yapılıyor bu işler falan. Fuarı Turgut Özal ziyarete gelmişti. O zaman Allah başbakan, rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Fuarı ziyarete geldiğinde tabii çok ilgi çektiği için babamın bizim oradan geçerken babamla tanıştı. Sonra dediler ki bu kardeşimiz Almanya'da işte ödül almış böyle bir değerli bir diş teknisyeni diye. O da dedi ki evladım bak dedi işte beyin göçü işte böyle bir şey gittin orada öğrendin artık dönmen lazım. Türkiye'de insan yetiştirmen lazım kendin gibi ustalar yetiştirmen lazım deyince babam da bunu misyon edindi. Biz Türkiye'ye Turgut Özal'ın davetiyle döndük. Ankara'da bir diş laboratuvarı kurdu babam. Ve o laboratuvar kurulalı şu an 36-37 sene oluyor. Ve ben o laboratuvarla evimiz zaten yan yanaydı. Ben bütün günlerim, boş zamanlarım okul dışında orada geçiyordu. Ben bildiğin diş laboratuvarındaki bütün aşamalarda çalıştım. Çok iyi bir şey bu mesleğin içinde. Yani işin hekimlere gidip onlardan işleri alma getirmeden tut da kuryeliğinden tut da o ilk alçı dökme, ondan sonra döküm yapma, metal dökümler yapıyorduk, porselen yapma, tesviyeler, işte boyalar, bitimler, o estetikler falan bunların hepsini o dönemde yapıyordum. Ya benim çocukluğum şöyle geçti. Yazları herkes kumdan kare yaparken ben kumdan diş yapıyordum. Ay kıyamam. İyi bir şey aslında bir taraftan. Kışın kardan adam yapmıyordum da kardan diş yapıyordum. Ay yazık ya. Buna yazık mı diyeyim yoksa bir taraftan da iyi olmuş yani. Böyle, Bugünü hazırlamış böyle seni. oldu yani ben hep o dişin formuna, şekline, morfoloji dediğimiz o yapısına, o girintiler, çıkıntılar bunların öyle bir hep vardı içimde o. Sonra diş hekimi oldum tabii.
Peki annen nasıl karşıladı bu durumu? Hani mesela hani Ya eşi bizim hayatımızın hep içinde olduğu için bir de hoşlarına gitti mi anneyle baba? Tabii bize var eden şey bu meslekti hep. Yani ailemizin için çok önemli bir şey yani bu mesleğin kendisi. Hala öyle biliyor musunuz? Buraya gelmeden şimdi yani bir gün önce Ankara'daydım. Bizim orada yeni kurduğumuz bir dijital laboratuvar var. Tamamen dijitalize olmuş yeni nesil bir diş laboratuvarı. Oradaki ekibimizle beraber eğitim yaptık. Yani yeni gelecek yıllarda nasıl olacak, yenilikleri entegre etme adına eğitim veriyoruz bazen kendi içimizde. Sürekli üstüne bir şey katmaya çalışıyoruz mesleğimizin. Ben diş hekimi oldum ama diş hekimi için İstanbul'a gittim. Yani orada okudum üniversiteyi. Sonra yine orada doktoraya başladım. Protez alanında, tam da bu alanda yine. O dönemde tabii bir sıkıntılar çok çekildi. Yani benim İstanbul'da tek başıma olmam, kimseyi tanımamam. Beni zorladı. Ankara'ya döneyim mi, dönmeyeyim mi? Senin daha önce konuştuğumuz gibi hani 5 sene üniversite okuyup onun üzerine 7 yıl süren bir doktora süreci. 12 yıl bayağı boyunca önemli bir zaman İstanbul'da hayatım. kalınca artık Ankara'ya dönmek çok mümkün olamıyor. Bu benim için gurbet demek aslında İstanbul'da olmak. Ancak bütün bu bilgilerimin üzerine bir şeyler katmak, bu babamın halen sürdürdüğü bu yapının üzerine bir şeyler eklemek benim de misyonum oldu diyelim. Şimdi bunun üzerine şunu söyleyeceğim. Senin de bir oğlun var. Fıstık gibi çok tatlı bir oğlu var bu arada. Sen oğluna buradan bir mesaj versen. Ya. Vay. Sen oğluna mesela geleceğe dair, sen babandan çok güzel bahsediyorsun. Sen oğluna nasıl bir mesaj verirsin? Senin mesleğini yapmasını ister misin? Bir seslen bakayım oğluna buradan. Kamera oğlun olsun, konuş bakalım. Çok merak Ya, ettim. ya ama bunu niye yaptın şimdi sen? Ya ben yaparım. Dur. Ya bu tabii sevgili eşim de burada. Yani keşke olsa o da bir iki cümle söyleseydi bununla ilgili. Ben baba nasihati istiyorum. Baba nasihati olarak, oğlum sen gönlünden geçen ne varsa, en iyi bildiğin ne varsa onu yap. Ben baban olarak hep arkanda olacağım. Sen sevdiğin şeyi yap, mutlu ol yeter. Ve mutlu olacağın şeyi bul ve onu yap. Biliyorum ki senin de sanata düşkünlüğün, çok estetik gözün kuvvetli. Ama senin diş hekimliği konusunda da hayallerin var biliyorum. Evet, o hayallerin konusunda çok heyecanlıyım. Ve umarım başarısın. Zaten senden başkası da yapamaz o dediklerini. O yüzden ne diliyorsan, ne gönlünden geçiyorsa onu yap. Umarım yıllar sonra bu izlendiğinde sözlerim yerini bulmuş olur diye düşünüyorum. Uzun ömürler, sağlık diliyorum en önemlisi. Ben de senin yaptıklarından gururlanacağım şekilde hep birlikte mutlu bir şekilde olalım. Dünyaya, ülkemize ve insanlara faydalı şeyler yapalım. İyi ki varsın. Bunun üstüne söyleyecek laf yok sevgili izleyiciler. İyi ki varsınız.